İngiliz yazar Ronald Duncan, 1954 yılında kaleme aldığı Ata Övgü adlı eserinde insanın bu geniş dünyada kibirsiz bir asaleti, kıskançlıksız bir dostluğu ve gösterişsiz bir güzelliği nerede bulabileceğini sorar. Verdiği cevap attır. Bu ifade, atın insanlık tarihindeki yerini anlamak için güçlü bir başlangıç noktasıdır. At, yalnızca hız ve güçle tanımlanabilecek bir canlı değildir. Sabır, dikkat, dayanıklılık, öğrenme kapasitesi ve insanla kurduğu uzun süreli ilişkiyle de öne çıkar. İnsan, tarih boyunca pek çok hayvanla birlikte yaşamış, onlardan yararlanmış ve onlarla çeşitli biçimlerde ilişki kurmuştur. Ancak atla kurulan bağ, bu ilişkiler içinde ayrı bir konuma sahiptir. At, insanı yalnızca bir yerden başka bir yere taşımamış, mesafeleri kısaltmış, ticareti hızlandırmış, savaş düzenlerini değiştirmiş, göçleri kolaylaştırmış ve medeniyetlerin yayılma biçimini etkilemiştir. Bu nedenle atın hikayesi hem biyolojik, hem tarihsel, hem de kültürel bir konudur. Atın bedeni, hareket üzerine kurulmuş bir denge ve güç sistemidir. Yüzlerce kilogramlık bir gövdenin ince ve uzun bacaklar üzerinde yüksek hızla ilerleyebilmesi yalnızca güçlü kaslarla açıklanamaz. Bu performans, kasların yanı sıra elastik dokuların, eklem düzeninin, solunum dolaşım uyumunun ve sinir sisteminin koordinasyonuyla ortaya çıkar. At koşarken bedeni yalnızca ileri doğru hareket etmez. Enerji üretir, depolar, geri kazanır ve yeniden kullanır. Her adımda yerden gelen kuvvet, bacaklar üzerinden gövdeye aktarılır. Tendonlar ve bağlar, bu kuvvetin bir kısmını elastik enerji olarak depolar. Bir sonraki adımda bu enerji yeniden harekete katılır. Bu nedenle atın koşusu yalnızca kas kasılmasının değil, mekanik enerjinin verimli kullanımının da sonucudur. Atın ön bacakları dışarıdan gövdeyi taşıyan iki güçlü sütun gibi görünür. Ancak burada dikkat çekici bir anatomik fark vardır. Atın ön bacakları gövdeye köprücük kemiğiyle bağlanmaz. İnsanlarda omuz kuşağının önemli bir parçası olan köprücük kemiği atta bulunmaz. Atın göğüs kafesi, ön bacakların arasında kas, bağ ve tendonlardan oluşan güçlü bir askı sistemiyle taşınır. Bu yapı bilimsel olarak thoracic sling olarak adlandırılır. Yani atın gövdesi ön bacakların üzerine doğrudan oturmaz. Kaslardan oluşan bir destek sistemi içinde asılı gibi durur. Bu askı sistemi hareket sırasında darbeyi azaltır, gövdenin ağırlığını karşılar, iç organları sarsıntıdan korur ve hareketin akışını bozmadan bedeni tekrar yukarı taşır. Atın bacakları yalnızca taşıyıcı yapılar değildir. Süspansör bağlar ve uzun fleksör tendonlar her basışta gerilir, enerjiyi depolar ve sonraki adımda bu enerjiyi geri verir. At yere bastığında bacak hafifçe çöker, bağlar ve tendonlar gerilir. Ardından bu gerilim serbest kalır ve beden ileri doğru taşınır. Bu nedenle atın hızı yalnızca kas gücüne değil, tendonların geri tepme kapasitesine de bağlıdır. Toynak, bu hareket sisteminin yere temas eden en önemli bölümüdür. Dışarıdan sert ve cansız bir kabuk gibi görünse de, toynak yaşayan ve işlevsel bir yapıdır. İçinde esnek yastıkçıklar, damarlar, sinirler ve yükü dağıtan özel dokular bulunur. Toynağın alt kısmındaki kurbağacık adı verilen elastik yapı ve iç kısımdaki yastık dokular at yere bastığında sıkışır. Bu sıkışma, toynaktaki kanın yukarı doğru itilmesine yardım eder. Ayak yerden kalktığında basınç azalır ve damarlar yeniden dolar. Bu nedenle atın her adımı yalnızca ilerleme hareketi değildir. Dolaşıma destek olan küçük bir pompalama etkisi de yaratır. Toynak hem darbe emici, hem denge sağlayıcı, hem de dolaşımı destekleyici bir yapıdır. Atın bacaklarında uzun süre ayakta kalmayı kolaylaştıran özel bir kilit mekanizması da bulunur. Atlar uzun süre ayakta kalabilir ve hafif uyku haline ayakta geçebilir. Bu yalnızca denge yeteneğiyle açıklanmaz. Tendon, bağ ve eklem düzeni çok az kas gücüyle eklemlerin sabitlenmesine imkan verir. Özellikle arka bacakta diz kapağı çevresindeki yapıların kilitlenmesi, biyolojik bir el freni gibi çalışır. At, doğada av hayvanıdır. Ayakta dinlenebilmek, tehlike anında hızlı tepki verebilmesini sağlar. Beden gevşese bile sistem tamamen kapanmaz.
çevreyi izlemeye ve gerektiğinde hareket etmeye hazır kalır. Atın başı ve boynu da hareket dengesi açısından önemlidir. Atın başı büyük ve ağırdır. Bu ağırlığın yalnızca boyun kaslarıyla taşınması yüksek enerji gerektirirdi. Ancak boynun üst hattında uzanan güçlü ve elastik bir bağ sistemi bulunur. Ense bağı olarak bilinen bu yapı, baş ve boynun taşınmasına yardım eder. Başın ağırlığını dengeler, kasların yükünü azaltır ve hareket sırasında boynun gövdeyle uyum içinde çalışmasına katkı sağlar. At otlarken başını yere indirir ve sonra yeniden kaldırır. Dört nala koşarken baş ve boyun ileri geri salınır. Bu salınım yalnızca görsel bir hareket değildir, dengenin korunmasına katkı veren bir mekanizmadır. Başın konumu değiştiğinde bütün bedenin dengesi etkilenir. Bu nedenle atın hareketini anlamak için yalnızca bacaklara değil, baş-boyun gövde ilişkisinin tamamına bakmak gerekir. Atın koşusunu belirleyen bir başka temel sistem solunumdur. At, fizyolojik olarak ağızdan solunum yapmaya uygun değildir. Hava esas olarak burun yollarından girer. Dört nala giden bir atın genişleyen burun delikleri, oksijen ihtiyacının ve solunum yolunun açıklığının doğrudan göstergesidir. Yoğun hareket sırasında atın oksijen ihtiyacı büyük ölçüde artar. Kaslar çalıştıkça oksijen tüketimi yükselir, kalp daha hızlı atar, kan dolaşımı hızlanır ve akciğerler bu artan ihtiyaca cevap verir. Özellikle dört nalda solunum adım ritmiyle güçlü biçimde bağlantılıdır. Gövde ileri uzandığında iç organların hareketi diyaframa baskı yapar. Gövde toparlandığında solunum düzeni yeniden şekillenir. Hız, kas, solunum ve dolaşım sistemlerinin eş zamanlı çalışmasıyla ortaya çıkar. Atın kalbi, hareket kapasitesinin merkezindeki temel organdır. Dinlenme halindeki yetişkin, bir atta kalp atımı genellikle dakikada 30 ila 40 civarındadır. Yoğun egzersiz sırasında bu sayı 200'ün üzerine çıkabilir ve kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı büyük ölçüde artar. Atın bedeninde bu sürece katkı sağlayan özel yapılardan biri de dalaktır. Dalak, önemli miktarda kırmızı kan hücresini depolayabilir. At heyecanlandığında, korktuğunda ya da yoğun egzersize başladığında dalak kasılır ve bu kırmızı kan hücrelerinin bir kısmını dolaşıma salar. Böylece kandaki oksijen taşıma kapasitesi artar. Yoğun egzersiz sonrasında atın boynunda, dizgin çevresinde ya da eğer altında görülen köpük yalnızca terin birikmesi değildir. At terinde latrin adı verilen özel bir protein bulunur. Bu protein suyun yüzey gerilimini azaltarak terin tüyler arasında daha iyi yayılmasına yardım eder. Böylece ter, deri ve kıllar arasında daha verimli biçimde dağılır ve buharlaşma yoluyla ısı kaybı kolaylaşır. Büyük ve güçlü bir beden, yüksek hızda çalıştığında önemli miktarda ısı üretir. Terleme ve laterin etkisi, atın vücut ısısını düzenlemesinde kritik rol oynar. Atın biyomekanik sistemi, hız ve dayanıklılık açısından etkileyici sonuçlar üretir. Kayıtlara geçen en yüksek hızlardan biri, 2008 yılında Winning Brew adlı safkan İngiliz yarış atı tarafından yaklaşık 400 metrelik mesafede saatte 70,76 kilometre olarak ölçülmüştür ve Guinness Dünya Rekoru olarak tescil edilmiştir. Yarış atlarının anlık olarak saatte 75 ila 80 kilometreye ulaşabildiği kabul edilir. Quarter Horse olarak bilinen Amerikan çeyrek atları, kısa mesafelerde çok yüksek ivmelenme gösterebilir ve anlık olarak saatte 85 kilometreye yaklaşabilir. Safkan İngiliz atları ise yüksek hızı daha uzun mesafelerde sürdürebilme kapasiteleriyle öne çıkar. Mesafe söz konusu olduğunda atın kapasitesi daha da belirgindir. Ortalama bir at, günlük yürüyüşle yaklaşık 30 ila 40 kilometre yol alabilir. İyi kondisyonlu bir binek atı, molalarla birlikte günde yaklaşık 80 kilometre mesafe kat edebilir. Dayanıklılık yarışları için özel olarak yetiştirilen ve eğitilen atlar ise çok daha uzun mesafelere ulaşabilir. Dünyanın prestijli dayanıklılık yarışlarından Tevis Kupası, 160 kilometrelik zorlu bir parkurda koşulur ve atlar bu mesafeyi tek bir günde tamamlar. Bazı elit dayanıklılık atları 240 hatta 300 kilometreye varan ultra mesafeleri kat edebilir. Bu performans, kas gücünün yanında kardiyovasküler kapasite, termoregülasyon,
metabolizma ve eğitim düzeyinin ortak sonucudur. Tarihsel kayıtlarda da atın dayanıklılığına dair örnekler vardır. Moğol İmparatorluğu'nun ulak sistemi, at sırtında bir günde 300 kilometreye varan mesafelerin aşılabildiğini göstermiştir. Atın sindirim sistemi, beden büyüklüğüyle karşılaştırıldığında dikkat çekici özellikler taşır. Atın midesi, gövdesine oranla küçüktür. Yaklaşık 8 ila 15 litre aralığında kabul edilen mide kapasitesi, atın az ve sık beslenmeye uygun bir sindirim düzenine sahip olduğunu gösterir. At için uzun süre aç kalmak doğal değildir. Atların sindirim sistemiyle ilgili en önemli özelliklerden biri, kusamamalarına yakın bir anatomik düzene sahip olmalarıdır. Yemek borusu ile mide arasındaki geçiş yapısı, mide içeriğinin kolayca geri dönmesini engeller. Bu özellik, normal şartlarda mide içeriğinin yukarı kaçmasını önler. Ancak gaz, tıkanma ya da aşırı basınç gibi durumlarda ciddi riskler oluşturabilir. Bu nedenle atlarda kolik ciddi biçimde ele alınması gereken bir sorundur. Atın asıl sindirim kapasitesi midesinde değil, arka bağırsağında bulunur. Kör bağırsak ve kalın bağırsak, lifli bitkilerin işlendiği geniş bir fermantasyon alanı gibi çalışır. Kör bağırsak, onlarca litre içerik alabilen büyük bir bölümdür. Burada yaşayan mikroorganizmalar, ot ve saman gibi lifli besinlerin parçalanmasına yardım eder. Bu sistem hassastır. Ani yem değişiklikleri, uzun süre aç kalmak, fazla tahıl tüketimi ya da hareketsizlik sindirim dengesini bozabilir. Bu nedenle at bakımı yalnızca yem vermek değildir. Hayvanın doğal beslenme ritmini, sindirim sisteminin dengesini ve hareket ihtiyacını anlamayı gerektirir. Atın ağzı, beslenme sisteminin ilk aşamasıdır. Dudaklar, bıyıklar, kesici dişler, azılar, dil ve çene hareketleri birlikte çalışarak besini seçer, koparır, taşır ve öğütür. Atın dişleri sürekli aşınmaya göre düzenlenmiş, özel bir yapıya sahiptir. Lifli ve sert bitkileri öğütmek, diş yüzeylerinde yoğun aşınmaya yol açar. Buna karşılık atın dişleri, yüzey aşındıkça yavaş yavaş sürmeye devam eder. Özellikle azı dişleri, geniş öğütme yüzeyleriyle gün boyu çalışan değirmen taşları gibi işlev görür. At ot yerken çenesini yalnızca yukarı aşağı hareket ettirmez. Yana, doğru öğütücü bir hareket de yapar. Diş yüzeylerindeki mine çıkıntıları, bitki liflerini parçalamaya yardım eder. Bu nedenle atın diş sağlığı yalnızca ağızla sınırlı değildir. Düzensiz aşınmalar, sivri kenarlar, çiğneme güçlüğü veya ağrı, beslenmeyi, sindirimi, kilo durumunu, davranışı ve binicilik performansını etkileyebilir. At anatomisinin dikkat çekici yapılarından biri de boğaz bölgesinde bulunan hava dolu keselerdir. Guttural pouch olarak bilinen bu yapılar, östaki borusunun genişlemiş bölümleri olarak düşünülebilir. Boğaz ile orta kulak arasında yer alırlar ve dışarıdan görünmezler. Bu keselerin tam işlevi hala bütün yönleriyle kesinleşmiş değildir. Basınç dengeleme, ses rezonansı, solunan havanın düzenlenmesi veya bazı damarların çevresindeki ısı değişimlerine katkı gibi olası görevlerden söz edilir. Ancak bu bölgelerin klinik önemi büyüktür. Çünkü keselerin duvarlarının yakınından önemli sinirler ve büyük kan damarları geçer. Bu nedenle guttural pouch bölgesinde oluşan enfeksiyonlar, mantar hastalıkları ya da kanamalar ciddi sonuçlara yol açabilir. Atların cinsiyetine bağlı bazı fiziksel ve davranışsal farklılıklar da bu bütünsel değerlendirme içinde ele alınır. Dişi atlara kısrak, erkek atlara ise aygır adı verilir. Kısırlaştırılmış erkek atlar genellikle hadım olarak adlandırılır. Bu sınıflandırma yalnızca biyolojik bir ayrım değildir. Aynı zamanda davranış, eğitim ve kullanım alanları açısından da önem taşır. Aygırlar genellikle daha güçlü kas yapısına ve daha belirgin bir fiziksel görünüme sahiptir. Ancak bu güç çoğu zaman daha yüksek düzeyde enerji, rekabetçilik ve zaman zaman agresif davranışlarla birlikte gelir. Bu nedenle aygırlar, deneyimli biniciler ve eğitmenler tarafından yönetilmesi gereken atlar olarak kabul edilir. Kısraklar ise genellikle daha dengeli ve uyumlu bir mizaca sahip olabilir. Ancak hormonal döngülerine bağlı olarak dönemsel davranış değişiklikleri gösterebilirler. Hadım edilmiş erkek atlar çoğu zaman daha sakin,
odaklanabilir ve eğitime açık bir karakter sergiler. Bu nedenle binicilik sporlarında, eğitim çalışmalarında ve günlük kullanımda en yaygın tercih edilen at grubunu oluştururlar. Performans, genetik yapı, eğitim, kondisyon, bakım ve bireysel karakter gibi birçok faktörün birleşimiyle belirlenir. Ancak genel eğilimler göz önüne alındığında, yüksek rekabet gerektiren alanlarda aygırlar, dengeli ve sürdürülebilir performans gerektiren disiplinlerde ise hadımlar ve kısraklar daha sık tercih edilir. Atı anlamak için onun duyusal dünyasına da bakmak gerekir. İnsan çoğu zaman dünyayı karşısına odaklanarak algılar. At ise başının iki yanında konumlanan gözleri sayesinde çok geniş bir görüş alanına sahiptir. Ufuktaki küçük bir hareket, çalının arkasındaki belirsiz bir kıpırtı ya da yaklaşan bir tehlike işareti atın dikkatini çekebilir. Bu geniş görüş alanının içinde iki önemli kör nokta vardır. Tam önü ve tam arkası. Bu nedenle ata yaklaşmanın belirli bir adabı vardır. Atın görmediği yerden gelen ani bir hareket, güven yerine ürkme tepkisi doğurabilir. Atın gözünde visual streak olarak bilinen yatay algı hattı, çevredeki geniş ufuk çizgisini okumada önemli rol oynar. Bu yapı, atın dünyayı insan gibi dar ve merkezi bir pencereyle değil, geniş bir çevre şeridiyle algılamasına katkı sağlar. Atın yakın mesafeye odaklanması, insanınki kadar keskin değildir. Bu nedenle burnunun hemen önündeki bir nesneyi gözlerinden çok dudakları, bıyıkları ve dokunma duyusuyla tanır. Atın dudakları son derece hassastır. Bir otu seçerken, yerdeki yemi yoklarken ya da bir insanın elini incelerken dokunsal algının önemli bir parçası olarak çalışır. Bıyıklar da yakın çevredeki nesneleri algılamaya yardım eder. Kulaklar yalnızca işitme organı değildir. Aynı zamanda dikkat ve duygu durumunun göstergesidir. Bir atın kulaklarının yönü çoğu zaman bakışından daha fazla bilgi verir. Öne dönük kulaklar merakı, geriye yatmış kulaklar huzursuzluğu ya da uyarıyı, biri önde biri arkada duran kulaklar ise bölünmüş dikkati gösterebilir. Atın kulakları bağımsız hareket edebilir ve geniş açılarla dönebilir. Bu sayede sesin geldiği yönü hassas biçimde belirler. Koku duyusu da atın çevreyi tanımasında önemli rol oynar. Bir at, başka bir atın varlığını, durumunu ve bıraktığı izleri kokuyla değerlendirebilir. Aygırlarda sık görülen flehmen tepkisi bunun belirgin örneklerinden biridir. Üst dudağın yukarı doğru kıvrılmasıyla ortaya çıkan bu davranış, havadaki kimyasal bilgilerin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Atların iletişimi çoğu zaman sessizdir. Hafif bir kulak hareketi, kısa bir nefes, boynun küçük bir dönüşü, kuyruğun ritmi ya da deri üzerinde görülen ani bir kas hareketi anlam taşıyabilir. Atı anlamak isteyen insanın sesini yükseltmesinden çok dikkatini artırması gerekir. Atın dili çoğu zaman doğrudan değil, davranışsal işaretler üzerinden okunur. Atın dikkatli ve hassas yapısı zayıflık değildir, hayatta kalma stratejisidir. At, büyük ve güçlü bir hayvan olmasına rağmen çevredeki ani değişimlere karşı duyarlıdır. Rüzgarın yönü, bir poşetin sesi, gölgede oynayan küçük bir hareket ya da uzaktaki yabancı bir koku, onun bedeninde hızlı bir tepki oluşturabilir. Atın ürkekliği bazen yanlış yorumlanır. İnsan bu tepkiyi inat ya da itaatsizlik sanabilir. Oysa at çoğu zaman insanın niyetinden çok ortamın güvenli olup olmadığını anlamaya çalışır. Güven, at için sözle değil, tecrübeyle oluşur. Sakin beden dili, tutarlı davranış, ölçülü temas ve doğru zamanlama güvenin temelini oluşturur. Sertlik kısa vadede sonuç verebilir. Ancak kalıcı ve sağlıklı ilişki kurmaz. At, insanın ne söylediğinden çok nasıl durduğunu, nasıl nefes aldığını ve ne kadar tutarlı davrandığını algılar. Bir at insana yaklaştığında yalnızca fiziksel mesafeyi kapatmaz, güven alanına girer. Başını hafifçe indirmesi, kulağını insana çevirmesi, bedeniyle orada kalmayı kabul etmesi, eğitimle birlikte karşılıklı güvenin sonucudur. Atların yorulduklarında bile durmayacağı, sahibinin isteğiyle kendini ölüme kadar zorlayacağı yönündeki inanç, halk anlatılarında ve savaş hikayelerinde sıkça yer alır. Halk arasında atın çatlaması olarak bilinen bu durum, gerçeklikle efsanenin karıştığı bir konudur. Biyolojik açıdan gerçek şudur:
At da diğer memeliler gibi yorulur. Kaslarında laktik asit birikir, glikojen depoları tükenir, vücut ısısı tehlikeli düzeylere çıkabilir, kalp atım hızı maksimum kapasiteye ulaşır, su ve elektrolit kaybı ciddi seviyelere varabilir. Bu noktada beden devam edemeyeceğine dair güçlü sinyaller üretir. Doğada yorulan bir at, sürüyle birlikte durur, dinlenir ve toparlanır. Yabani bir at, kendini keyfi olarak bitkinlikten ölüme sürüklemez. Fakat evcilleştirilmiş at, binicisini sürünün bir parçası ya da lideri gibi algıladığında onun yönlendirmelerine uyabilir. Bu güven, bazı durumlarda tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Atın çatlaması denen olay, atın kendi iradesiyle kendini yok etmesi değildir. Aşırı zorlanma, yetersiz dinlenme, su ve elektrolit kaybı, yüksek vücut ısısı ve metabolik yıkımın birleşmesiyle ortaya çıkan ağır bir fizyolojik tablodur. Kas hücreleri parçalanabilir, bu parçalanma ürünleri böbrekleri zorlayabilir. Vücut ısısı 41 derecenin üzerine çıktığında protein yapıları bozulmaya başlayabilir ve çoklu organ yetmezliği riski doğar. Şiddetli dehidrasyon kan hacmini düşürür, kalbin yeterli kan pompalamasını zorlaştırır ve dolaşım çökebilir. Tarihsel kayıtlarda özellikle savaşlar ve uzun mesafeli ulak görevleri sırasında bu tür vakalara rastlanır. Bu durum, atın sınırsız dayanıklılığının değil, sınırlarının bilinmemesinin ve insan tarafından aşırı zorlanmasının sonucudur. At, acı ve bitkinlik belirtilerini gizleme eğiliminde olabilir. Doğada zayıflık göstermek yırtıcılar açısından risk oluşturur. Bu yüzden at tükenmenin eşiğine gelse bile topallamayı, yavaşlamayı ya da başını düşürmeyi geciktirebilir. Deneyimsiz bir binici bunu hala gücü var şeklinde yanlış yorumlayabilir. Günümüzde dayanıklılık yarışlarında zorunlu veteriner kontrollerinin yapılması bu nedenle önemlidir. Atın nabzı, solunumu, hidrasyonu ve metabolik durumu düzenli olarak değerlendirilir. Belirli sınırları aşan at yarıştan çekilir. At, yalnız yaşamaya uygun bir canlı değildir. Sosyal yapısı sürü içinde anlam kazanır. Yabani ve yarı yabani at gruplarında karmaşık ama işlevsel bir düzen görülür. Genellikle deneyimli bir kısrak grubun hareketinde öncü rol oynar. Aygır ise çoğu zaman koruma ve üreme bağlamında belirgin bir konumdadır. Sürü içinde hiyerarşi sürekli kavga ile değil, beden dili, kulak hareketleri, hafif tehditler ve mesafenin korunmasıyla sürdürülür. Her atın sürü içinde bir konumu, mesafe anlayışı ve diğer bireylerle geliştirdiği özel ilişkiler vardır. Özellikle kısraklar arasında uzun süreli bağlar görülebilir. Birbirini tımar etme, birlikte otlama ve yakın durma bu bağları güçlendirir. Tay, sürünün içine doğar ve ilk saatlerden itibaren sosyal kuralları öğrenmeye başlar. Sürü yalnızca koruma sağlamaz, taya türüne özgü davranış kalıplarını da öğretir. Bu sosyal zeka, atın insanla ilişkisinde de belirleyicidir. İnsan, atın gözünde sürünün bir üyesi gibi konumlanabilir. At, insanı lider olarak kabul edebilir, güvenilir bir eşlikçi olarak görebilir ya da kendi sosyal değerlendirmesine göre bir yere yerleştirebilir. At eğitimindeki pek çok sorun bu sosyal konumlandırmanın yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. Atla sağlıklı ilişki yalnızca komut vermeye değil, tutarlı bir düzen kurmaya dayanır. Atın insan yaşamına dahil olması tarihsel açıdan büyük bir dönüşümdür. Bu birliktelik yalnızca bir hayvanın insan tarafından kullanılması değildir. İnsanın mesafe, hız, güç ve hareket kavramlarıyla ilişkisini değiştirmiştir. Atla birlikte uzaklar yakınlaşmış, yollar genişlemiş, ticaret hızlanmış, göçler kolaylaşmış ve kültürler birbirine daha yoğun biçimde temas etmiştir. Arkeolojik bulgular, insan ile at arasındaki erken ilişkinin izlerini Avrasya bozkırlarında, özellikle bugünkü Kazakistan coğrafyasındaki Botay kültürü çevresinde göstermektedir. Çanak çömleklerde tespit edilen at sütü kalıntıları, atların yalnızca av olarak görülmediğini, sütünden ve varlığından yararlanıldığını ortaya koyar. At dişlerinde görülen bazı aşınma izleri de, insanın atı yönlendirmeye ve hareketini kendi amacıyla ilişkilendirmeye başladığı dönemlere dair ipuçları sunar.
Daha önce günler, haftalar ya da aylar süren mesafeler at sayesinde daha hızlı aşılabilir hale geldi. Haberler daha çabuk ulaştı. Ordular daha uzaklara yürüdü. Tüccarlar daha geniş coğrafyalara açıldı. Diller, inançlar, gelenekler ve fikirler bozkırlar üzerinden at sırtında taşındı. At, yalnızca ulaşım aracı değil, medeniyetin hızını değiştiren canlı bir güç oldu. İnsan, atı farklı coğrafyalarda farklı ihtiyaçlara göre şekillendirdi. Bu çeşitlilik, atın uyum kapasitesini ve insanla kurduğu ilişkinin genişliğini gösterir. Çölün sıcak koşullarında dayanıklılığıyla öne çıkan Arap atı, soğuk bozkırların sert ikliminde gücü ve sabrıyla tanınan Moğol atı, ağır yükleri çekmek için kullanılan Clydesdale ve Percheron gibi soğukkanlı ırklar, orman ve dağ arazilerinde çeviklikleriyle öne çıkan küçük yapılı yerel ırklar bu çeşitliliğin örnekleridir. Her ırk, kendi coğrafyasının ve kullanım amacının izlerini taşır. Geniş burun delikleri, uzun bacaklar, kalın yeleler, güçlü sağrılar ya da geniş toynaklar rastlantı değildir. Bu özellikler iklim, arazi, beslenme koşulları ve insan ihtiyacının bedendeki karşılıklarıdır. At ırkları bu nedenle yalnızca biyolojik kategoriler değil, insanlık tarihinin farklı yaşam biçimlerinin canlı belgeleridir. Türkler ve atlar arasındaki ilişki, tarihin en köklü insan-hayvan ortaklıklarından biridir. At, Türk kültüründe yaşam biçiminin, hareket kabiliyetinin, savaş düzeninin, ekonominin ve simgesel dünyanın önemli bir parçası olmuştur. Bozkır coğrafyasında at, yalnızca binek değil, hayatta kalmanın ve hareket etmenin temel araçlarından biridir. Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyılda kaleme aldığı Divanu Lügatit Türk'te yer alan kuş kanadıyla, er atıyla sözü, bu ilişkinin özünü güçlü biçimde ifade eder. Türk dünyasında yaygın biçimde bilinen at, Türk'ün kanadıdır deyişi de aynı gerçeğe dayanır. Bozkır'da atsız kalmak, geniş mesafeler karşısında hareket kabiliyetini kaybetmek anlamına gelirdi. Yine 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib'in Kutatgubilik adlı eserinde yer alan "Ata eğer gerek, eğere er gerek" sözü, atın yalnızca bir binek olarak değil, ehliyet ve liyakat fikriyle birlikte düşünüldüğünü gösterir. Dede Korkut anlatılarında da at, yiğitlik ve hayatta kalma ile birlikte anılır. "Yayan erin umudu olmaz" ifadesi, bozkır hayatında atsız insanın savunmasızlığını anlatır. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Sözü ise atın yalnızca bir binek değil, yiğidin adıyla birlikte anılan bir yol arkadaşı olarak görüldüğünü gösterir. Türklerin atla kurduğu ilişki, doğumdan ölüme kadar hayatın birçok aşamasına yansımıştır. Bozkır'da çocukların erken yaşta ata binmeyi öğrenmesi, at sütünden yapılan kımızın önemli bir içecek olması, at etinin besin olarak kullanılması, at derisinin ve kılının farklı amaçlarla değerlendirilmesi, bu ilişkinin günlük yaşam boyutunu gösterir. Eski inançlarda atın sahibiyle birlikte gömülmesi, ölümden sonra da yol arkadaşlığının süreceğine dair düşünceleri yansıtır. Kurganlardan çıkarılan at iskeletleri ve at koşum takımları bu bağın arkeolojik tanıklarıdır. Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın, Kültiginin ve Tonyukuk'un atlarının adlarının anılması, atın Türk kültüründeki statüsünü gösteren önemli bir ayrıntıdır. Destanlardan halk hikayelerine uzanan çizgide bu yoldaşlık daha da belirginleşir. Köroğlu'nun Kırat'la kurduğu bağ, at ile insanın ortak kader fikrini halk anlatısında görünür hale getirir. Köroğlu'nun dizelerinde geçen "Kırat'ın fermanı bende yazıldı, namertlerin mezarları kazıldı" ifadesi, bu kültürel bağın şiirsel örneklerinden biridir. Türk kültür coğrafyasının kalbi sayılan Altay Dağları, sadece coğrafi bir yükselti değil, asırlar boyunca bir medeniyetin, inancın ve yaşam tarzının şekillendiği kutsal bir merkezdir. Bu kutsal coğrafyayı ve onun üzerinde yükselen Türk kültürünü anlamanın en kilit anahtarı ise at unsurudur. İlginç bir şekilde bu dağların ismi olan Altay ile Türk mitolojisinde asilliğin ve ateşin simgesi olan Altay, yani kızıl genç at kavramı arasında kelime anlamlarının ötesinde derin bir ruhsal, tarihi ve kültürel bağ bulunmaktadır. Dilbilimsel olarak incelendiğinde Altay Dağları ile
Altay ifadesi farklı kökenlerden beslenir. Altay kelimesi öz Türkçe ve Moğolca kökenli olup altın dağ anlamına gelmektedir. Öte yandan Altay tamlaması tamamen atçılık kültürüne aittir. Buradaki al, Türk mitolojisinde kutsal kabul edilen kızıl ve ateş rengini, tay ise henüz yetişkin olmamış genç atı ifade eder. Kelime kökenleri farklı olsa da bu iki kavram arasındaki muazzam ses uyumu, tarih boyunca Türk boylarının kolektif hafızasında birbirini beslemiştir. Halk muayyilesinde Altay Dağları, asil Altayların özgürce koştuğu, ismini ve ruhunu attan alan bir ana yurt olarak algılanmıştır. Bu ilişki soyut bir inanıştan ibaret de değildir. Arkasında çok güçlü arkeolojik ve biyolojik kanıtlar barındırır. Altay bölgesi, insanlık tarihinde atın ilk kez evcilleştirildiği ve atlı bozkır kültürünün filizlendiği ana coğrafyadır. Bölgede bulunan ve milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen Pazarık kurganlarındaki donmuş mezarlarda Türklerin atalarının en sevdikleri atlarıyla birlikte gömüldüğü görülmüştür. Bu mezarlardan çıkarılan atların üzerindeki muazzam zırhlar, süslü eğerler ve hatta atlara giydirilen geyik boynuzlu maskeler, buradaki yaşamın tamamen at üzerine kurulu olduğunu kanıtlar. Günümüzde de literatüre doğrudan bu coğrafyanın adıyla geçen Altay atı, bölgenin aşırı sert kışlarına ve dik yamaçlarına uyum sağlamış, kısa boylu ve inanılmaz derecede dayanıklı özel bir ırk olarak bu tarihi bağı canlı tutmaktadır. İnanç dünyasına bakıldığında ise Altay Dağları, Türk mitolojisinde dünyanın merkezi ve göklerin hakimi olan baş tanrı Ülge'nin evidir. Bu inanç sisteminde at, yer ile gök, insan ile tanrı arasında köprü kurabilen yegane varlıktır. Şaman ritüellerinde Tanrı Ülgen'e sunulabilecek en kutsal kurban ak at iken, yeryüzündeki kahramanların altındaki Altay, gençliğin enerjisini, hızı ve zaferi sembolize eder. Destanlarda kahramanın adeta ruh ikizi olan bu kızıl atlar, kozmolojide bile kendilerine yer bulur. Altay Türklerinin inanışına göre gökyüzündeki takım yıldızları Altay Dağları'nın zirvesine çakılmış altın bir kazığa, yani kutup yıldızına bağlı olan göksel atlardır. Sonuç olarak Altay Dağları ve at, Türk medeniyetinin iki kurucu sütunudur. Biri, medeniyetin doğduğu ve sığındığı fiziki mekanı, diğeri ise o mekanda insanın sınırlarını genişleten ruhsal gücü temsil eder. Pazarık'ın donmuş mezarlarından gökyüzü tasvirlerine kadar her detay, bu iki kavramın etle tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağını göstermektedir. Altay Dağları Türklerin bedeni ise, Altaylar o bedene can veren asil kandır. Türklerin savaş sanatındaki üstünlüğünde atın rolü büyüktür. Bozkır savaşçıları at üzerinde hareket eder, at üzerinde savaşır ve savaş taktiklerini yüksek hareket kabiliyeti üzerine kurardı. Dört nala giderken geriye dönüp ok atabilme yeteneği, dünya askerlik tarihinde Türk atışı olarak bilinir. Bu beceri, at ve binicinin uyumlu çalışmasını gerektirir. Atın üstündeki Türk değilse yüktür, sözü de atın gücünün. Onu anlayan ve onunla bütünleşen biniciyle ortaya çıktığını vurgular. Türk kültüründe atlar, donlarına yani tüy renklerine göre adlandırılmıştır. Doru, kır, yağız, boz, al, bakla kırı gibi adlandırmalar, atın dil ve kültür içindeki yerini gösterir. Anadolu'da ve Türk dünyasının farklı bölgelerinde at üzerine söylenmiş atasözleri, deyimler ve türküler hala yaşamaktadır. Osmanlı döneminde de at hem askeri hem sivil hayatta önemini korumuş. Padişahların ve komutanların atları özenle seçilmiş, at yetiştiriciliği devlet politikası haline gelmiş, ordunun ihtiyacını karşılamak üzere haralar kurulmuştur. Bugün Anadolu'da ve Orta Asya'da at kültürünün izleri hala sürmektedir. Kırgızistan'daki at oyunları, Türkmenistan'da ahal teke atlarına verilen önem, Kazakistan'da kımız kültürünün devamlılığı ve Türkiye'de cirit oyunlarının yaşatılması bu tarihsel ilişkinin günümüzdeki örnekleridir. At ile insan arasındaki bağın en ağır yüzlerinden biri savaş meydanlarında görülmüştür. Tarih boyunca at, zaferlerde de, yenilgilerde de insanın yanında yer almıştır. Savaş alanında at yalnızca bir binek değildir. Hız, güç, siper, taşıma kapasitesi ve hayatta kalma ihtimalidir. Bir savaş atında aranan özellikler
sıradan bir binek atından daha katıydı. Fiziksel olarak sağlamlık ve dayanıklılık ön plandaydı. Zırh, silah ve teçhizatla birlikte büyük yükleri taşıyabilmeli, uzun yürüyüşleri tamamlayabilmeli ve savaş alanının düzensiz zemininde dengesini koruyabilmeliydi. Aynı zamanda çevik olmaları da gerekirdi. Mizaç da en az fiziksel özellikler kadar önemliydi. Bir savaş, atı cesur olmalı. Fakat kontrol edilemez derecede agresif olmamalıydı. Kılıç sesleri, top patlamaları, bağırışlar ve duman içinde paniğe kapılmadan binicisinin komutlarına cevap verebilmeliydi. Zeka ve öğrenme kabiliyeti de aranan nitelikler arasındaydı. Savaş atı, binicisinin bacak basıncıyla yön değiştirmeyi, üzengide yükselen biniciyi dengelemeyi, düşen binicinin yanında kalmayı ve bazı anlatılara göre ön ayaklarıyla ya da dişleriyle saldırarak binicisini korumayı öğrenebilirdi. Elbette at savaş alanında korkardı. Ancak eğitim, alışkanlık ve insanla kurduğu bağ sayesinde çoğu zaman bu korkunun içinden geçebilirdi. Bu durum kör bir itaatten daha karmaşıktır. Korku ile güven aynı bedende birlikte bulunur. Farklı dönemler ve savaş taktikleri farklı at tiplerini öne çıkarmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında zırhlı şövalyeler için ağır yapılı ve güçlü atlar önem kazanırken, bozkır savaşçıları daha küçük, dayanıklı ve hızlı atları tercih etmiştir. Moğol savaş atları, az yemle uzun mesafe kat edebilmeleri, soğuğa dayanıklılıkları ve sürü halinde kullanılabilmeleri sayesinde büyük askeri başarıların temel unsurlarından biri oldular. Birinci Dünya Savaşı'ndan sağ çıkan ve savaşçı adıyla anılan at, insan-at ilişkisinin savaş bağlamındaki sembolik örneklerinden biridir. Cephelerde görev yapan sayısız atın adı bilinmez. Ancak savaşın yükünü yalnız insanlar taşımadı. Atlar topçuları çekti, haber taşıdı, yaralıların taşınmasına yardım etti, çamurun, açlığın, patlamaların ve soğuğun içinden geçti. Sanayi çağından önce dünyanın çalışma ritminde atların büyük payı vardı. Beygir gücü bugün teknik bir ölçü birimi gibi kullanılır. Oysa bu terim tam da makinelerin atların yerini almaya başladığı dönemde doğdu. James Watt, geliştirdiği buharlı makineleri maden ocaklarına satarken potansiyel müşterilerinin alışık olduğu bir dille konuşması gerekiyordu. Madenlerde su pompalayan, kömür çeken atların işini devralacak makinenin gücünü anlatmanın en etkili yolu onu atlarla kıyaslamaktı. Watt, yaptığı hesaplamalarla bir atın belirli bir sürede ne kadar iş yapabildiğini ölçtü ve buharlı makinesinin bu değerin kaç katını üretebildiğini gösterdi. Böylece beygir gücü kavramı bir pazarlama dehasının ürünü olarak tarihe geçti. Ne var ki bu kavram doğmadan çok önce, yüzyıllar boyunca bu güç gerçek hayvan emeğini ifade ediyordu. At tarlada pulluğu çekti, şehirde arabayı taşıdı, ormanda kütüğü sürükledi, yolda yükü omuzladı, yangına koşan itfaiye arabasını 4 nala ileriye taşıdı. Toprağın bereketi, pazarların canlılığı, şehirlerin iaşesi, orduların hareketi ve gündelik hayatın düzeni büyük ölçüde onun sabırlı gücüne bağlıydı. Watt'ın buharlı makinesiyle başlayan yeni çağ, işte bu gerçek, sıcak ve nefes alan beygir gücünü yavaş yavaş demirin soğuk hesabına dönüştürecekti. Bu dünyanın önemli zanaatkarlarından biri nalbanttı. Nalbant yalnızca demire şekil veren kişi değildi. Atın yürüyüşünü, dengesini, rahatsızlığını ve mizacını okuyabilen bir uzmandı. Toynağın açısı, nalın oturuşu, basışın dengesi, çatlakların yönü ve hassas noktaların korunması bilgi ve sezgi gerektirirdi. Yanlış oturan bir nal yalnızca ayağı değil, bütün bedeni etkileyebilirdi. Makinelerin yaygınlaşmasıyla traktörler, kamyonlar ve motorlar atların yaptığı birçok işi devraldı. Dünya hızlandı. Ancak atın insan emeğiyle birlikte yürüdüğü dönem tarihsel hafızada güçlü bir iz bıraktı. At, insanın hayal dünyasında da önemli bir yer edinmiştir. Mitolojilerde kanatlı, konuşan, tanrılara eşlik eden ya da yer altına yolculuk yapan at figürleri görülür. Yunan mitolojisinde Pegasus, Türk mitolojisinde Tulpar, İskandinav anlatılarında Sleipnir bu sembolik varlığın örnekleridir. Sanat tarihinde de atın izleri güçlüdür. Mağara resimlerinden Rönesans tablolarına, Osmanlı minyatürlerinden Uzak Doğu'nun süvari heykellerine kadar at, güç, asalet,
özgürlük, kontrol ve hareket fikriyle birlikte temsil edilmiştir. At üzerindeki bir komutan heykeli yalnızca zaferi değil, insanın doğa, güç ve otoriteyle kurduğu ilişkiyi de anlatır. Modern dünyada at, iş hayatının merkezinden büyük ölçüde çekilmiştir. Ancak insan ile at arasındaki ilişki tamamen sona ermemiş, başka biçimlerde devam etmiştir. Günümüzde atın gücünden çok, insanla kurduğu etkileşim, eğitim, spor, terapi ve kültürel miras boyutları öne çıkmaktadır. Antrenman, at üzerinde belirgin fizyolojik değişimler yaratır. Düzenli antrenmanla kardiyovasküler sistem gelişir. Kalp kası güçlenir, atım hacmi artar ve kalp her vuruşta daha fazla kan pompalayabilir. Dinlenme nabzı düşebilir. Egzersiz sırasında ise kalp daha yüksek kapasitede çalışabilir. Akciğerlerin oksijen alma kapasitesi artar, kaslara oksijen taşıyan kılcal damar ağı genişler ve yoğunlaşır. Bunun sonucu olarak antrene bir at aynı eforu daha düşük nabızla yapabilir ve daha geç yorulur. Kas iskelet sisteminde de değişimler görülür. Kas lifleri güçlenir, tendonlar ve bağlar düzenli yüklenmeye bağlı olarak daha dayanıklı hale gelir. Kemik yoğunluğu artar. Koordinasyon, denge ve propriosepsiyon gelişir. Aynı fiziksel kapasiteye sahip iki attan eğitimli olanın performansı, eğitimsiz olana göre %30 ila 50 arasında daha yüksek olabilir. Psikolojik dayanıklılık da antrenmanın önemli bir sonucudur. At, düzenli ve doğru eğitimle daha uzun süre odaklanabilir, daha az stresle çalışabilir ve yeni durumlara daha hızlı uyum sağlayabilir. Binicilik sporları, insan-at ilişkisinin en görünür alanlarından biridir. At terbiyesindeki piaffe ve pasaj gibi hareketler, yalnızca teknik beceri değil, insanla at arasında kurulan hassas iletişimin sonucudur. Binici, kaba kuvvetle değil, beden ağırlığının küçük değişimleriyle, dizginin hafif temasıyla, bacağın doğru zamanlanmış baskısıyla, nefesin ritmiyle ve bakışın yönüyle iletişim kurar. Engel atlamada ise at, engelin yüksekliğini, yaklaşma açısını, hızını ve binicinin bedeninden gelen küçük işaretleri aynı anda değerlendirir. Bir engelin üzerinden geçmek güven, zamanlama ve ortak kararın sonucudur. At destekli terapi çalışmaları bu ilişkinin farklı bir boyutunu gösterir. Atın yürüyüşü, insan bedenine 3 boyutlu ve ritmik bir hareket aktarır. Bu hareket, bazı fiziksel ve duygusal destek süreçlerinde yararlı olabilir. Atın sıcaklığı, büyüklüğü, sakinliği ve çevreye verdiği tepkiler, insanın beden farkındalığını ve güven duygusunu etkileyebilir. Doğal atçılık yaklaşımlarında ise insan-at ilişkisi daha yalın bir zeminde kurulur. Padokta yapılan çalışmalar, emir vermek ile davet etmek arasındaki farkı görünür kılar. Atın insana yaklaşması, onu takip etmesi ya da yanında kalmayı seçmesi zorlamadan değil, güven ve tutarlı beden dilinden doğar. At ile insan arasındaki iletişimin önemli bölümü, sessizlik içinde gerçekleşir. At, insanın bedenindeki gerginliği, nefesindeki değişimi, hareketindeki kararsızlığı ve niyetindeki dalgalanmayı algılayabilir. Sözle gizlenen korku, bedende, bastırılan huzursuzluk nefeste belirir. At bu işaretlere duyarlıdır. Kalp ritmi ve duygusal eşzamanlılık üzerine yapılan bazı çalışmalar, insan ile atın birlikte vakit geçirirken fizyolojik olarak birbirine uyum gösterebildiğini düşündürmektedir. Bu bulgular, insan-at ilişkisinin yalnızca romantik bir anlatı olmadığını, bedensel düzeyde de karşılık bulabilen bir etkileşim içerdiğini gösterir. Atın bedeninde hiçbir yapı tamamen bağımsız çalışmaz. Bacak gövdeden, boyun sırttan, nefes adımlardan, kalp kasların ihtiyacından, toynak dolaşımdan ayrı düşünülemez. Göz, kulak, burun, deri ve sinir sistemi aynı çevresel bilgiyi farklı yollarla değerlendirir. Atın hareketi, bu sistemlerin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkar. Bu bütünlük, atın yalnızca bilimsel açıdan değil, insanla kurduğu ilişki açısından da anlamlıdır. İnsan, uzun süre atı kendi tarihinin bir aracı olarak anlattı. Bu anlatı doğrudur ancak eksiktir. At, savaşların, göçlerin, ulaşımın ve emeğin içinde yer aldığı kadar, insanın kültürel hafızasında, sanatında, mitolojisinde
ve duygusal dünyasında da derin izler bırakmıştır. O hem insana yakın durabilen hem de bütünüyle kontrol altına alınamayan bir canlıdır. Bu nedenle at, insan için yalnızca yararlanılan bir güç değil, birlikte yaşanmış uzun bir tarihin ortağıdır. Bugün atın insan yaşamındaki rolü geçmişe göre değişmiştir. Artık tarlaları süren, şehirlerin yükünü taşıyan ya da savaş meydanlarında orduların kaderini belirleyen temel güç değildir. Ancak spor, terapi, kültür, gelenek, doğa deneyimi ve insan-hayvan ilişkisi açısından önemini sürdürür. Bir atın yanında duran insan, binlerce yıllık ortaklığın izleriyle karşılaşır. Atın bedeni bilimsel olarak incelendiğinde hareket, denge, dayanıklılık ve duyarlılık açısından olağanüstü bir sistem görülür. Tarihsel olarak incelendiğinde ise insanlığın yollarını, savaşlarını, göçlerini, üretimini ve sembollerini etkilemiş bir canlıyla karşılaşılır. At, yalnızca geçmişin bir unsuru değildir. Bugün hala insanla kurduğu temas, güven, dikkat ve karşılıklı uyum üzerinden anlam taşır. Onun hikayesi, biyoloji ile tarihin, güç ile hassasiyetin, hareket ile ilişkinin kesiştiği yerde durur.